Sıfırdan uzmanlığa Blender dersleriyle modelleme serisine hoş geldiniz. Bir önceki videoda animasyon serisine başlamıştık. Bu videoda da modelleme serisine başlayacağız. Biz modelleme yaparken bazı çeşitli mesh'lerden yararlanabiliyoruz. Bu mesh'lerin menüsünü açmak için Shift ve A tuşlarına basabilirsiniz. Burada mesh menüsünde Plane, Cube, Circle gibi bazı temel mesh objelerini görüyorsunuz. Yapmak istediğiniz modele bağlı olarak bunları kullanabilirsiniz. Aynı zamanda Curve'den kablo gibi şeyler de kolaylıkla yapılabiliyor. Biz şimdi mesh'te Torus objesinden ilerleyeceğiz. Bu Torus objesinden sizlere Extrude'u anlatacağım. Torus objeme tıklıyorum. Tab'a basılı tutarak Edit moda geçiyorum. Edit moda geçtiğimizde yandaki toolbarlarda ekstra seçenekler çıkacak. Bunlardan ilk göreceğimiz Extrude tool'u. Tıklıyorum. Extrude'un amacı yüzeyleri bir bakıma uzatmak diyebiliriz. 3 ile Face moda geçiyorum. Shift'e basıyorum. Ardından Alt tuşuna basılı tutuyorum. Ardından birkaç yüzeyi tıklayarak seçiyorum. Elimi Shift ve Alt'tan çekebilirim. Extrude yapmanın kısa yolu E tuşudur. E'ye basıyorum ve şu anda Extrude'u yapıyor. X yönünde, Y yönünde ve Z yönünde Extrude yapabiliriz. Extrude'un bazı başka ayarları da var. Bu ayarlara gitmek için toolbar'daki Extrude'a basılı tutabiliriz. Burada ayarlarımız çıkacaktır. Bu ayarların kısa yolu da Alt ve E tuşudur. Bunu yaptığımızda bizlere bu ayarların menüsünü açacaktır. Bizim az önce yaptığımız Extrude Face'ti. Bunun dışında Extrude Face Along Normals diye bir ayarımız var. Bu da bütün yüzeyleri ayrı ayrı hareket ettirmemizi sağlıyor. Basıyorum. Mouse hareket ettirdiğimde bütün yüzeylerin birbirinden bağımsız bir şekilde Extrude olduğunu görebiliyoruz. Sağ tıklayarak iptal ediyorum. Alt ve E tuşlarına basarak Individual Face diyorum. Bu seçenek buradaki her bir face'i ayrı ayrı extrude etmemizi sağlıyor. Seçiyorum ve mouse'umu hareket ettiriyorum. Buradaki bütün face'lere bağımsız bir şekilde ayrı ayrı extrude ediyor. Extrude manifold'u göstermek için sahneye bir adet küp ekliyorum. Shift A dedim. Mesh'ten küpü seçiyorum. Ardından GX diyerek küpü biraz yana alıyorum. Tab'dan Edit moda geçtim. Normal yaptığımız Extrude'da ekstra bir yüzey ekleniyor. E'ye basıyorum. Biraz yukarı kaldırdığımda ortasının kesik olduğunu görebiliyorsunuz. Bu iki farklı face oluştu demek. Bu ikisi ayrı bir face ve bu ikisi de ayrı bir face. Kenarlarında toplam 8 tane face oluştu. 2, 4. Arkasında da 4 taneden toplam 8 face. Biz bunu bazı durumlarda istemeyebiliyoruz. Böyle bir durumda Alt ve E tuşlarına basarak Extrude Manifold'u seçiyoruz. Bunu seçtiğimizde ekstra bir face yaratmadan Extrude'umuzu yapabiliyoruz. Extrude'un genel kullanımı bu şekilde. Sıradaki tool'umuz Inset Face. Yüzeyleri içeriye doğru çekerek yeni yüzeyler oluşturmayı sağlıyor. Tool'umu seçtim. I tuşuyla da kullanabiliyorsunuz. Mouse hareket ettirerek içerisine ekstradan bir yüzey ekleyebiliyoruz. İstediğimiz yüzeye geldikten sonra sol tık ile yüzeyimizi onaylıyoruz. Bunu yaptıktan sonra sol alta seçeneklerimiz geliyor. Tıklayarak ekstra ayarlarımıza buradan ulaşabiliyoruz. Bu thickness kalınlık ayarımız. Az önce mouse ile yaptığımızı buradan da ayarlayabiliyoruz. Bir altında depth yani derinlik ayarımız var. Bu ayarı kullanarak yüzeyi hareket ettirebiliyorsunuz. Yüzeyi yukarı kaldırdım veya aşağı indirdim veya bunu sıfırlarsam yüzeyimi diğer yüzeylere paralel hale getirebiliyorum. Onun dışında burada Select Outer kısmı var. Buna tıklarsak da Insert yaptığımız yüzeyin etrafındaki diğer yüzeyleri seçiyor. Bu Inset Tool'un en yaygın kullanımı yüzeylerde çeşitli delikler açmak veya çeşitli extrude'lar yapmak. Modelime Insert yapıyorum. Ardından buradaki yüzeyi seçiyorum ve Extrude ile yüzeyimi uzatıyorum. Veya yüzeyimi seçtikten sonra Insert yapıyorum. Ardından Extrude ile yüzeyi geriye çekiyorum. Pencere yapımında sıkça kullanılan taktiklerden bir tanesi. Sıradaki tool'umuz Bevel, kısa yolu Ctrl B. Köşe ve kenarları yumuşatarak daha düzgün ve yuvarlatılmış bir görünüm elde etmemizi sağlıyor. Bevel'ı kullanmak için iki tuşuna basarak Edge moda yani kenar modunu açıyorum. Ctrl B yapıyorum ve mouse'umu oynatıyorum. Bu kadarcık bizim için yeterli. Bu aradaki köşeleri daha fazla yumuşatmak için mouse'unuzun tekerleğini kullanabilirsiniz. Benim şu an tekerleğim çalışmadığı için bunu yapamıyorum. Sol tıklayarak onaylıyorum ve aşağıda Insert'te olduğu gibi açılır bir menü geldi. Buna tıklıyorum. En üstteki Affect seçeneğinden vertexleri yani köşeleri, edge'leri yani kenarları ayarlayabiliyoruz. Vertex dediğimizde şu anda bevel işlemini vertexlere yaptı. Edge dediğimizde de kenarlara yapıyor. Buradaki width yani genişlik seçeneği bizim az önce mouse'la yaptığımız işlemi yapıyor. Yumuşatma ayarını değiştirmiş oluyoruz. Buradaki segment seçeneği araya ekstradan face'ler ekliyor. Böylece daha fazla yumuşatabiliyoruz. Segment seçeneğini arttırıyorum ve her arttırdığımda araya ekstradan face'ler ekliyor. 10 yaptım. Şu anda daha fazla yumuşatmış olduk. Shape seçeneğinden şeklimizi ayarlayabiliyoruz. Bunu arttırdığımız zaman daha fazla köşeli oluyor ve şu anda sanki hiç bevel verilmemiş gibi oldu. Ancak ben bu ayarı düşürdüğüm zaman küpümü bu şekilde getirebiliyorum. Clamp Overlap ayarı yüzeylerin çakışmasını önler. En aşağıda Profile Type seçeneğimiz var. Şu anda bir süper elips seçeneğindeyiz. Eğer bunu custom yaparsak bevel'ımızı istediğimiz şekle sokabiliriz. Bunun için küpüme biraz yaklaşıyorum. Aşağıda bizim Preset
seçeneğimiz var. Buna basarak çeşitli önceden ayarlanmış bazı bevel seçeneklerine ulaşabiliyoruz. Support Loops yaptığımda bu şekilde bir hal alıyor. Cornicle Molding dediğimde de bu şekilde görünüyor. Crown Molding dediğimde bu şekilde görünüyor. Steps seçtiğimde bu şekilde köşeli bir hal alıyor. Aynı zamanda bu ayarları biz kendimizde oluşturabiliyoruz. Aşağıda bunun için bir panelimiz var. Buradan tıklayarak Vertex ekliyorum ve bunlarda çeşitli oynamalar yaparak buradaki face'lerin şeklini ayarlayabiliyorum. Daha düzgün yapılmış bevel'larda ve modellerde daha düzgün sonuçlar verecektir. Ayrıca bevel'ı istediğiniz edge'lere de verebilirsiniz. Az önce biz bütün edge'lere vermiştik. Ancak mesela bu edge'i seçip Ctrl B yaptığımda bevel'ı sadece bu edge'e verebilirsiniz. Veya bu ikisine tıkladığımda sadece bu ikisine verebilirsiniz. Bevel'ın kullanımı da bu şekilde. Sıradaki tool'umuz Loop Cut. Bizim ekstra yüzeyler yaratmamızı sağlıyor. Tıkladıktan sonra yüzeyimin etrafında gezdiğimde bana açacağı yüzeyleri gösteriyor. Eğer direkt sol tıka basarsam Loop Cut'ı atacak. Sol tıklamak yerine basılı tutarsam Loop Cut'ın atılacağı yeri seçebiliyorum. Mesela şu kenara bir tane atalım. Geliyorum ve sol tıkı bırakıyorum. Sol altta bir penceremiz açılacak. Mouse'un tekerleğiyle yaptığımız gibi Loop Cut sayısını belirleyebiliyoruz. Bunu istediğiniz kadar arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Loop Cut genel olarak bu şekilde. Bir sonraki tool'umuz Knife. Kısa yolu K. Yüzeyde istediğimiz gibi kesikler açmamızı sağlıyor. K'ye basıyorum. Mouse imlecimde bıçak simgesi var. Artık yüzeyleri istediğim gibi kesikler atabilirim. Başladığınız noktaya gelip tekrardan sol tıka basabilirsiniz. Ardından Enter'a basıyorum ve yüzeyde kesiğimi oluşturdu. Bir sonraki tool'umuz Spin. Yüzeylerimizi kıvırmamızı sağlıyor. Spin'i kullanırken yüzeyimizi seçiyoruz. Mesela ben şu yüzeyi istiyorum. Spin tool'u 3D Cursor baz alır. Şu anda 3D Cursor objenin merkezinde olduğu için ben bunu döndürmeye kalktığımda alakasız bir spin oluşacak. Bunu düzgün kullanmak için 3D Cursor'ımı hareket ettiriyorum. Shift ve sağ tık ile şuraya koyabilirim. Ben objemin bu şekilde spin atmasını istiyorum. Buraya koyduktan sonra Spin Tool ile Extrude yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi objemiz kıvrıldı. Aynı zamanda kontrol tuşuna basaraktan derece ayarı yapabilirsiniz. Bu sefer de bu yüzeyimi yukarıya doğru spin yapmasını istiyorum. Bunun için koordinat düzlemindeki Y eksenini kullanacağım. Ekseni değiştirmek için yukarıdaki seçeneklerden Y'yi seçiyorum. Ancak ben bu şekilde spin yapmaya çalıştığımda şu şekilde bir görüntü oluşacak. Yine bunu düzeltmek için buradaki 3D cursor'ımı ayarlamam gerekiyor. Yüzeyime karşıdan bakıyorum ve tam şu noktaya Shift ve sağ tık yapıyorum ve artık spin tool'um çalışacaktır. Y ekseninde çalıştırıyorum. Kontrol tuşuyla bunun derecesini ayarlayabilirim. Bir sonraki tool'umuz Shear. Kısa yolu Shift Ctrl Alt S. Shear bir yüzeyi eğmek için kullanılıyor. Yüzeyimizi seçtikten sonra bize gereken eksenlerden istediğimizi basılı tutarak kullanabiliyoruz. Mesela şu anda basılı tutuyorum ve bu şekilde eğebilirim. Aynı zamanda Y ekseninin diğer çizgisine basarak da bu şekilde eğebilirim. Biz bu tool'u 90 derecelik dönüşler için kullanabiliriz. Y ekseninde biraz eğiyorum. Ardından E tuşuyla biraz extrude veriyorum. Z'ye basarak yukarıya kaldırıyorum. Oluşan bu kısmı şu şekilde düzleştirebilirim. Bu şekilde 90 derecelik keskin dönüşler yapabiliyoruz. Blender'da modelleme araçları kısaca böyleydi. Serinin sonraki videolarında bu araçları kullanarak daha detaylı modeller yapacağız. O videolarda bu tool'ların kullanımını daha rahat anlayabilirsiniz.